5 dakika günde, 5 dakika beyni toparlayabilmek için çok Doğru. kuvvetli. Sanki yeni bir dünya geliyor Ferda ve Gibi. geldi de zaman daha da hızlı akmaya başlayacağı bir döneme gidiyoruz. Bakın, Sence bir akıl sağlığı pandemisi mi yaşıyoruz? dua etmek, meditasyon yapmak, niyetlerini anlatmak ve hatta bazı insanlara iyilik yapmak bu alanda onların karmalarına da çok iyi gelecek. Amerika, İsrail, İran, Türkiye tüm bunları düşündüğünde Türkiye'yi bekleyen bir tehdit var mı sence? Uranüs geçtiği zaman mesela soğuk savaş dönemi. Nasıl bir savaş? Teknoloji savaşları. Şimdi ne var? AI savaşları var. Trump'ın haritasının üzerinde tutulma oldu. 12 Ağustos'ta bir daha olacak. İran'la yaptığı savaş sürecinde artık güç kaybetmeye başladı. Yani Uranüs'e bakın, göreceksiniz 26 Nisan'da Uranüs şimdi tamamen gelecek. Orada uzun süre kalacak. Ve göreceksiniz bambaşka bir dünyaya gidiyoruz. Böyle 5 Nisan, 6 Nisan'a kadar da yine manifestlerle ilgili çok iyi kullanabileceğiniz bir enerji var. Biri diyor ki altın al, biri diyor ki gümüş al, biri diyor ki hisse al, biri diyor ki ev al. Arkadaşlar hiç kimse bir şey bilmiyor. Ben size güzel bir sır vereyim. Astroloji daha iyi biliyor. Efendim merhabalar. Kendisi nereye gitse biz onu buluruz. Anılcan bizimle. Anılcan peşindeyiz farkındaysan. Farkındayım. Hoş geldin yayınımıza. Hoş buldum. Seni böyle bazen kritik dönemeçlerde niye istiyor izleyici? Benim de bakış açım o bir yayıncı olarak. Çünkü sen hem astrolojiye hem de psikolojiye hakim bir isim olduğun için acaba diyorum ikisini birlediğimizde bir aydınlanma mı yaşıyoruz ya da yaşayacağız? Kiminle konuşsam hem maruz kaldığımız şiddet olaylarından son derece rahatsız, çok fazla şiddete maruz kalıyoruz. Ben bir taraftan diyorum ki hem psikoloji anlamında hem de astrolojiye, gökyüzüne çok hakim olduğun için biz neden bir şiddet sarmalındayız? Yani şöyle, öncelikle astrolojik olarak baktığın bir döngüye geçersen eğer, astrolojik olarak Uranüs'ün, Plüton'un, Neptün'ün burç değiştirdiği bir yıla girdik yani. Bu çok uzun süreli bir yıl ve ilk defa uzun zamandan sonra ilk defa yani böyle bir etkileşim geliyor. Ve tabii ki bu üç saydığım gezegen jenerasyon gezegeni diye geçer. Toplumsal olayları çok etkiliyor Ferda'cığım. Yani toplumun değişimi, toplumun yenilenmesi, toplumla ilgili konuların bir şekilde ön plana çıkması, toplumla ilgili bir şeylerin yenilenmesiyle alakalı olan noktaları fazlasıyla anlatıyor. Ve Satürn de çok önemli aslında. Bu da bir burç değiştirir. Çünkü o kadar yoğun bir burç değişimi var ki aslında astroloji zaten toplumsal konularda çok efektif çalışıyor. Ve bize de diyor ki yani yeni bir psikoloji geliyor, yeni bir sistem geliyor, yeni bir enerji geliyor ve beyinlerimiz, psikolojimiz buna adapte olurken çok zorlanıyor. Ve agresyon artıyor, memnuniyetsizlik artıyor, sıkıntılar artıyor ve genel olarak tabii çatışmalar da fazlasıyla artıyor. Tabii ki astrolojik olarak da doğal olarak daha gergin, huzursuz bir şey değil çünkü alışık olmadığımız bir enerji var. Ve çoğu insan bu alışık olmadığı enerjiden de bir sıkıntı yaşıyor, bir problem yaşıyor. O yüzden de bunlara böyle bir ekstra dikkat etmek gerekiyor. Bunun hani psikolojik anlamda nasıl sağlıklı kalabiliriz soracağım sana ama mesela en son örnekten gidelim. Erol Köse. Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun. Seveni var, sevmeyeni var, takip etmişsindir zaten. Meselemiz bu değil. Ben yaşamına son verme vakalarının da çok arttığını düşünüyorum. Çünkü insanların artık o mutsuzluklarla baş edebilme gücü yok. Bu niye bilmiyorum. Benim bildiğim, tanıdığım insan her duruma uyum sağlayan, her koşula hatta yaşayabilme yeteneği olan bir varlık. Ama tam tersini görüyoruz. Pes etme, mücadeleden vazgeçme gibi. Erol Köse örneği burada dursun ama toplumun geneline baktığımızda buna da gerçekten o büyük gezegenlerin yer değiştirmesi falan sebep oluyor. Ya gezegenler sebep oluyor diyemeyiz tabii. Astroloji çünkü bir bilim değil Ferda'cığım ama şunu biliyoruz ki ben astrolojide bırakamamamın sebebi yani ben nörobilim de okudum. Şimdi psikoloji master'ını da Arizona State Üniversitesi'nde yapıyorum. Yani Amerika'dayım o zaman, o yüzden şu anda da. Ama yani astroloji gerçekten bazı işaretleri var. Yani bunu gökyüzündeki gezegen hareketlerine bağlarsın, sembolizmaya bağlarsın, başka alt şeylere bağlayabilirsin, fark etmiyor yani. Her şeyin enerji olduğunu, her şeyin birbirine bağlı olduğunu biliyoruz biz. Ve yukarıdaki belki gezegen hareketinden ziyade astrolojinin sembolik olarak bize anlattığı bir yer, zeminin
değişi ve enerjinin shift etmesi, değişmesi ve yeni şekle geçmesiyle ilgili ve burada tabii ki beyinler pek hazır olmayabiliyor ve tabii ki Hı gerginlikler hı. de var. Yani bir kere sosyal medya dopamin olarak beyni, dopamini çok etkileyen bir cihaz. Çünkü sabah açar açmaz hemen onunla başlıyorsunuz. Normalde dopamini salgılayabilmeniz için ya, dopamin şuradan bağlayayım. Dopamin bizim için ya, önemli, elzem bir şey. Neden? Yemek arama ihtiyacını veren şey dopamin. Yani bir yerden bir yere seni götüren ya da bir işi başarmanı sağlayan şey dopamin aslında. Bir süreç var ve bunu elde ediyorsun. Ama sosyal medya hemen açar açmaz gözümüzün suratımızın önünde duran ve devamlı kaydırarak adeta bir kumar makinesi gibi devamlı kaydırarak zaten sistemde çok benziyor. Seni addicted hale getiriyor ve dopamin yolakların senin reseptörlerin artık kapanmaya başlıyor ve kapandığı için hayattan keyif alamayacak hale geliyorsun. Hayattan keyif alamayacağın Hı hı. hale gelmeye başladığın zamanda da insanlar farklı arayışlara gidebiliyor. Bağımlılıklar gibi veya daha fazla bağımlı olmaya gidiyor. Daha fazla tüketmesi gerekiyor ki keyif alabilsin. Yani bugünlerde artık insanlar film bile izleyemiyor. Film izlerken insanların davranışsal psikologlar bakmışlar. Telefonlarını en az 17 kere kontrol ediyorlar bir saatlik filmde. Yani düşünebiliyor musun? Artık film izleyemiyor insanlar. Ve yine kognitif fonksiyonlarla ilgili bir konuya bakıyor uzmanlar. Telefonunuzun yanınızda şu şekilde kapalı durması ile çantanızda durması veya bunun içerideki bir odada kilitli durması arasında büyük bir kognitif farklılık belirliyor. Yani bilişsel yetileriniz bile telefon eğer içeride odadaysa ve kapalıysa farklı bir şekilde bir load yüklüyor beyne. Burada duruyorsa farklı duruyor. Yani telefonun elinizin altında olabilme hissiyatı bile kognitif olarak sizin değerleri yani bilişsel yeteneklerinizi körelttiği ortaya çıkıyor. Şimdi siz hayata bakıyoruz. Türkiye'deki sosyal medyaya da bakıyoruz. Çok nefret dolu. Bir anda her gün orada beynin nöroplastisitesini de etkiliyoruz. Nöroplastisite nedir? Beynimiz elastik bir şey gibi düşünün. Yeni bir şey öğrenmeye başlarken araba kullanmaktan ya da bisiklete binmek gibi düşünebilirsiniz. Araba kullanırken devamlı sağa solu kontrol edersiniz, dikkatli olmaya çalışırsınız. Ama alıştıktan sonra, beyin bunu öğrendikten sonra artık otonom yapmaya başlarsınız. Ve hatta bazen arabayı kullandığınızda geldiğiniz yere nasıl geldiğinizi bile anlayamazsınız değil mi? Bazen böyle şeyler olur. İşte bu nöroplastize. Yani bir şeye alışmak ve öğrenmekle ilgili olan konu. Ve her gün siz sabah köründe uyandınız. Beyin delta, teta dalgalarından çıkarken kaydetmeye başladığı anda ekranı açtınız. Öfke, nefret, kötü haber, savaş, problemler bunları gözlemlemeye başladığı zaman beyin neyi bekliyor? Ve neye koşullanmaya başlıyor tabii ki? Öfke, nefret, gerginlik, huzursuzluk, umutsuzluk bu tarzdaki şeylere. Beyin artık bu noktada tabii ki tükeniyor ve her kişi de o şekilde davranmaya başlıyor. Bu nokta bu. Diğer taraf tabii ki e, dopaminerjik yolağın yani beyindeki o reseptörlerin çok fazla kullanılmasından dolayı tolerans gelişmesi ve kapanması. Ve üçüncüsü tabii ki astrolojiye bağladığımız zamanda da jenerasyon gezegenleri gibi gezegenlerin büyük değişimler. Yani Neptün Koç burcu, Satürn yine Koç burcu, Jüpiter hadi yani Jüpiter'i saymayın. Zaten jenerasyon gezegeni değil ama yine ağır bir gezegen. Bu yıl içerisinde bakıyorsun yine burç değiştiriyor. Uranüs 26 Nisan'da İkizler Burcu'na geçiyor. Plüto Kova Burcu'na geçiyor. Yani bunların hepsi bize sanki astrolojik olarak da tüm dünyanın da değiştiğini anlatıyor. Çünkü Satürn zaman bizim için zamanın efendisi. Karma değil yani sadece zamanı anlatıyor. Kronos. Ve Koç burcu da saatin tekrardan 12'yi gösterdiği, yeni günün başladığı bir zamanı anlatıyor. Balık burcundaydı ve sanki bir şey bitirdi ve tekrardan yeni bir döngüyü başlattı ve bu Neptün'le beraber geldi. Ve Neptün'le beraber geldiği zaman da bunlar hep böyle ağır gezegenler. Yani Uranüs 7 yıl kalıyor, işte Neptün 14 yıl kalıyor. Yani uzun etkileşimleri toplumsal olarak var. Ve bunlar da tabii ki sanki yeni bir sistem yaratmaya çalışıyor ve bu yeni sisteme ayak uydurmak da çok zor gibi. Yani psikolojik olarak adaptasyon da belki burada problemli hale gelmeye başlayabiliyor. Bu yüzden de bu dönemki vakaların biraz anlamsızlık içerdiği için. İkincisi dopamin yolağının çok fazla tetiklendiği ve artık tolerans geliştiği için. Üçüncü sosyal medya veya erişebileceğiniz bütün Hı hı. oyunda olabilir bu. Dizilerde olabilir, filmlerde olabilir, telefonla devamlı bağımlılık, ekran bağımlılığı da olabilir. Bu tarzda şeylerin artması ve sosyal koneksiyonun azalması, bağlantının azalması ile ilgili olabileceğini de düşünüyorum. Yani
Hem bilimsel taraftan bakarsak böyle ama Evet. astrolojik olarak yorumlarsak da böyle bir etki var. Sence bir akıl sağlığı pandemisi mi yaşıyoruz? Kesinlikle. Zaten Covid'den sonra daha fazla arttı bunlar ve Covid'in zaten yan etkileriyle ilgili bazı paper'lar okudum ben. Çünkü yine derste de yine zıppıt immünoloji, genetik falan görüyoruz. Orada da ben de merakımdan okuyorum. Covid'in yarattığı beyinde bir inflamasyon var. Ve Covid aşısı olsanız da olmasanız da, Covid'i normal geçirmiş olsanız da fark etmiyor. Beyindeki orta beyinde özellikle talamusa yakın yerlerde bir enflamasyon gözüküyor bazıları. Post-Covid sendromu bunlar. Yani kişi aslında Covid'i bitirdi. Covid'le ilgili hiçbir şey yok. Günlük hayatına devam ediyor. Ama bakıyorsunuz ki beyninde bir inflamasyon var. Bu hafıza ile ilgili problemler yaratabiliyor. Kognitif fonksiyonlarda bir problem yaratıyor. Öğrenme becerilerin gidiyor. Dikkat dağınıklığı gidiyor ve ADHD semptomu konuyor herkese. Yani ADHD olmayan insan kalmadı. Kimle konuşsam ADHD'yim diyor. Değilsiniz aslında. Çoğu ADHD değil. Bu da çok önemli. Çünkü beyin orada inflamasyon olmuş olabilir. Bir, iki sosyal medya bağımlılığı. Üç, hareket etmiyoruz artık eskisi kadar. Yeteri kadar dışarıda değiliz. Enerji harcamıyoruz. Özellikle o çocuklar, gençler. Biz saklambaç oynardın. Saklambaç oynamak beyninin nöroplastisitesini geliştirir. Strateji, şuraya saklanayım da çocuk zekasıyla ama buraya saklanayım da beni bulamasınlar, beni yakalayamasınlar, biz gizleneyim yani kendini koruma bir strateji öğreniyor. Ya da işte atıyorum seksek oynarken içinde kalmayı, arka beyinciği kullanmaya başlıyorlar ve cerebellumu güçlendiriyorsun. Niye? O karelerin içinde kalmaya çalışıyorsun. Bunu ne geliştiriyor en fazla yine? Tenis mesela beyni geliştiriyor bu noktada. Şimdi çocuk çıkmıyor dışarı bütün gün okula gidiyor. Okuldan geliyor tablet. Bütün beyni gidiyor ve ADHD semptomu konuyor. Sonra ADHD semptomlarını azaltmanız için ne lazım? İlaca ihtiyacınız var. Ve böyle şekilde böyle sanki yeni bir dünya geliyor Ferda ve Gibi. gel zaten yani. Geldi, Geliyor demek geldi. de değil yani. Anıl, sen de gezegen hareketlerine baktığında o büyük değişim var yukarıda diyorsun ya. Dünyanın benzer bir dönemi ve benzer etkileri var mı geçmişe baktığında? Çok var. Zaten yani Uranüs geçtiği zaman mesela Soğuk Savaş dönemi. Yani artık böyle İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına falan geldiği bir dönem ve Soğuk Savaş başlıyor. Nasıl bir savaş? Teknoloji savaşları. Şimdi ne var? AI savaşları var. Yapay zeka savaşları var. O zaman mesela medya kuruluyor, televizyon kuruluyor. Çünkü Uranüs, Merkür'ün üst oktavı haberleşme, dijitalleşme, ikizler burcundayken haberin yayılması, bilginin yayılması ile ilgili bir yerde. Bak şimdi tesadüf mü bu? Uranüs ikizler burcuna geliyor ve yapay zeka deli gibi gündemle geliyor. Plüto Kova burcu, Fransız ihtilallerinin falan olduğu zamanlar, yeni bir toplumun geldiği alanlar, işte Güney Amerika'nın, Kuzey Amerika'nın ayrıldığı yerler. Yani düşün öyle farklı yeni toplumların oluştuğu, halkla kralların arasında ya da iki kıtanın arasında çıkan savaşları anlatan ya da bir sürü o değişimleri getiren bir yerde. Yani hep bu jenerasyon gezegenlerine ben bakıyorum. Hani günlük burç yorumlarını magazin yapıyoruz biz ya da ben artık son zamanlarda yapmaya başladım Instagram sayfamda, o da insanlar artık çok talep ettiği için hadi kıramıyorum artık. Ama magazin, ama gerçekten şunu biliyorum ki jenerasyon gezegenleri burç değiştirdiği zaman ağır gezegenler diyeyim, Uranüs gibi, Plüton gibi, Neptün gibi, Satürn gibi, bunlar gerçekten topluma Ferda çok yansıyor ve gerçekten değiştiriyor. Yani Uranüs'e bakın, göreceksiniz 26 Nisan'da Uranüs geçecek. Bir kere geçti zaten kısa süre. Geçen yıl. Şimdi tamamen gelecek. Orada uzun süre kalacak. Ve göreceksiniz bambaşka bir dünyaya gidiyoruz. Ha kardeşim, zaten AI olacağı belli falan. Ama biz bunları işte 2015'ten beri, 14'ten beri söylüyoruz bu dönemin geldiğini ve geleceğini. Ve artık Uranüs'te tabii ki düşünce ve mantığı anlattık ki bunlarda bir hızlanma var ama beyin buna bu kadar adapte olabilecek mi sence? Bence olamayacak. Özellikle 30 yaş üstü, çünkü 34 yaş sonrasında ortalama nöroplastize gerçekten azalıyor. Hala var, her zaman var ama 20 yaşındaki, 24 yaşındaki bir insan gibi değil. 20-25 yaşındaki jenerasyon buna çok rahat ayak uydurabilecek ama 30 yaşı üstündeki insanların buna ayak uydurması biraz daha zor olacak ve psikolojik olarak da, çünkü data ve bilgi işleyişi çok hızlanıyor. Ve bu kadar datayı ve bilgiyi işlemek de yürek ister diyeyim, yani beyin ister diyelim. Bu yüzden de önemli bir dönemdeyiz. Psikolojimizin de bolca bozulacağı bir dönem yani. Önümüzdeki günleri soracaktım ben de. Bir taraftan da bir savaşın ortasındayız. Evet. Bunu düşündüğünde insanlar, hele bizim gibi tam da
coğrafyanın en yakın olduğu yerde olan ülkelerden biriyken bu da iyice böyle depresif yapıyor hepimizi. Esasında pandemiden bu yana kestirilemeyen, öngörülemeyen bir dünya var önümüzde. Amerika, İsrail, İran, Türkiye, tüm bunları düşündüğünde şu anki savaş ortamının neye evrileceğini düşünüyorsun? Sonlanır mı? Türkiye'yi bekleyen bir tehdit var mı sen baktığın zaman? Şöyle, Trump'ın haritasının üzerinde tutulma oldu. 12 Ağustos'ta bir daha olacak. Regulus yıldızının tam karşısında Regulus kraliyet yıldızı ve güneşiyle beraber etkileşim içinde. Tabii ki bu bir güç veriyor. Zaten Trump'ı Trump yapan etkileşimlerden bir tanesi de karakterinin yansımasını anlatıyor. Ve onun karşısında tabii karşıt burçta bir şey yerleşimin olması. Sanki 12 Trump'ın güç kaybetmesini anlatıyordu. Ben bunu Astroloji dergisinde Haziran ayında yazdım geçtiğimiz yıl. Ve gördük ki İran'la yaptığı savaş sürecinde artık güç kaybetmeye başladı. Ben şu an Amerika'da da nabzı yokluyorum, sorguluyorum hep bunları. Ve insanlar Trump'ın gerçekten bir güç kaybına gittiğini anlatmaya başlıyor. Savaş olarak İran'daki savaş bize Türkiye sıçrayacak mı korkusu var, evet, ama ben şu anda Türkiye'nin haritasına baktığımız zaman da Ferda'cığım, Türkiye'nin haritasında yani evet bazı riskler var ama Türkiye'nin aslında daha nötr davranacağını görüyoruz. Yani bunu daha iyi yönetebileceğini de görüyoruz bu süreç içerisinde. Bu biraz benim aslında gönlümü ferah tutmama sebebiyet veriyor. Riskler kesinlikle var. Özellikle bu yani Haziran ayından sonra bu egonun biraz daha böyle gündemde olacağı bir dönem var. Zaten jenerasyon gezegenlerinin etkileşimi, işte Plüton'un etkileşimi, işte Satürn'ün ve Neptün'ün Koç burcu gibi böyle atik, savaş isteyen, ego çatışması içinde hareket eden, fevri davranan, düşünmeden davranan, gaza gelen gücü, enerjisi tabii ki ortaya çıkacak ve dünya liderleriyle ilgili çok araştırmalar var. Birazcık böyle duygusal, duygularıyla, fevri davrandıklarıyla ilgili bir şey okudum geçen gün. Çok makale okudum, çok enteresandı. Şu anki dünya liderlerinin daha böyle fevri ve düşünmeden davrandığı ile ilgili, yani daha böyle bir agresif davrandığı ile ilgili bir vurgu vardı makalede. Ve çok doğru, tam da astrolojik sürecin aynısı yani hakikaten. Ve orada tabii ki bir şeyler kızışabilir ama Türkiye'de şu anda ben öyle büyük bir risk görmüyorum hani savaşa girmekle ilgili. Yani Allah korusun ülkemize herhangi bir şey düşmeyecek, gitmeyecek. Yatırımla da ilgili yani tabii ki kafalar çok karışıyor. Çünkü çok konuşuluyor değil mi? Hani biri diyor ki altın al, biri diyor ki gümüş al, biri diyor ki hisse al, biri diyor ki ev al. Arkadaşlar hiç kimse bir şey bilmiyor. Ben size güzel bir sır vereyim. Astroloji daha iyi biliyor. Ben gerçekten söylüyorum. Yani Warren Buffett'ın yardımcılarından biri astrolojiyle, astrologlarla çalışıyor burada ve herifler milyarlar dolarları yönetiyorlar. Neden? Astrolojik atmosfer size biraz daha gerçekçi bir bilgi verebiliyor. Gerçekten görürüz. Mesela Nisan ayından sonra yatırım tavsiyesi değil tabii ki ama bu Amerika borsalarının, dünya borsasının çok fazlasıyla bir reforma uğrayacağını gösteriyor. Bunların genelde yapay zeka, dijital iletişim, haberleşme önündeki teknolojik firmalarla bağlantılı olacağı aşikar ve bunların lehine olacak sonrasında. Belki orada sistem değişecek. Burada demek ki bu alanda bir kazanç geliyor. Plüton'un yine burç değiştirmesiyle beraber ve etkileşimleri oldu güzel yönde. Orada da altın değerlendi ama ben bir açıklama yaptım. Bakın sakın düşünmeyin, hemen atlamayın ya da çok uzun vadeli düşünün. Öyle ben bir ayda kazandım, bir ayda kaybettim gireceksek sakın altına girmeyin, kaybedersiniz. Çünkü altın düşecek dedim ve düştü. Ve tabii ki tekrardan yukarı doğru harekete gelecek. Ama ekonomiyi bu kadar çok ekonomistle çalıştığım için, tanıdığım için de söyleyeyim. Her zaman sizin kafanıza yatan ve kendinizi yönetebildiği yatırımları yapmanız lazım. Yani bugün 6.000 altın aldınız, eve geldiniz 5.800 oldu diye üzülüyorsanız yatırımı bilmiyorsunuz demektir. O yüzden de anladığımız yatırım. Ev almak mı abi senin anladığın yatırım? Al, sen evini al. Hiç uğraşma bu hisselerle falan. Ya da sen hisseden mi anlıyorsun? Gayrimenkulden anlamıyor musun? O zaman hisse al yani. Bu anladığımız yatırıma gitmek, bildiğimiz şeyin üzerine gitmek mantıklı. Riski de dağıtmak mantıklı. Yani bir yerde hisse biraz al, biraz altın, biraz ev alabiliyorsan ev alabilirsin falan. Uzun vadede bunların hepsi kazandırır. Astrolojik olarak da şu anda da gördüğümüz şey teknolojik süreçlerin ilerlemesi. Gayrimenkulde de hareketlerin olması. Sadece Türkiye'nin haritasına baktığımız zaman da ekonomik olarak biraz nakit akışlarıyla ilgili bir yavaşlama, bir zorlanma var. Ama bu da Ağustos 12'den sonra Türkiye farklı bir yere gidiyor. Haritası da değişiyor. Hatta ben bunu bakanlar değişmeden önce de söyledim. Bakın dedim, bu tarihler geliyor. Bu tarihlerde
gençleşme gelecek ve sistem değişecek dedi ve şu anda mesela Adalet Bakanımız en genç bakan değil mi? Ve bir anda Adalet Bakanımız değişti, İçişleri Bakanımız değişti. Daha da genç bir şey geldi ve yeni bir esintiyle, yeni bir rüzgarla, yeni bir adımla gelindi. Ha, demek ki sistemde, bakanlıklar da değişiyor. Demek ki Türkiye'nin haritasındaki yapılandırmalar da değişiyor. Daha gençleşecek bir enerji, daha dinamik bir enerji, daha farklı bir sürece doğru ilerliyor Türkiye'de. Bu yüzden onları kullanabilirsiniz ama yatırımlarla ilgili bölün. Ben size öyle söyleyeyim. Anıl, bizi en yakın zamanda bekleyen göksel olaylar ve getirdiği mesajlar ne? Neyi yapalım, neyi yapmayalım, ne var gökyüzünde? Merkür Retrosu bitti. O yüzden mutlu olun yani. Yani Merkür Retrosu, gerçekte Merkür Retro yapmaz hayatta yani astronomide ama astrolojide yapar. Astrolojideki Merkür Retrosu bitti. İletişimle ilgili aksilikleriniz varsa bunlarla ilgili bir veda süreciniz var. Nisan ayının içerisinde Uranüs İkizler Burcu'na geçiyor. Zaman daha da hızlı akmaya başlayacağı bir döneme gidiyoruz. Bakın zaten geldi gitti ve zaman çok hızlı akıyor. Anlayamıyorsunuz bile zamanın aktı. Bu sadece İstanbul'dasınız diye, telefondasınız diye falan da değil. Zaman hakikaten farklı bir şekilde algılanmaya ve hızlanmaya da başlıyor. Önümüzdeki haftalarda astrolojik olarak aslında biraz da keyifli de etkileşimler var. O yüzden özellikle şans manifestlemek için mesela biz yayını çekerken ki halimizde su üçgeni var gökyüzünde. Bu da güzel bir etkileşim özellikle. Sezgisel anlamda, manevi anlamda kendimizi güçlendirebileceğimiz bir haftada geliyor. Ama sıkıntı ne Ferda'cığım biliyor musun? Bütün sistem değişiyor, allak bullak oluyor. Beyin ama bizim kontrolümüzde ve bizim o bilinci ve beyni eğitmemiz lazım. İşte meditasyonlar burada görünüyor. Mesela yapılan en son araştırma var. Adamın adına bakarım şimdi. Unuttum adamın adını. Hemen bakacağım hatta yani senin için. Peki, Konuştuk bekliyoruz. çünkü adamla da. Onu Çok bulurken iyi. sen bize şeyi söylesen, manifestlemek için, dua etmek için o olumlu süreç önümüzdeki bir hafta mı? 26 Nisan'a kadar aslında çok etkileşim var. Güzel. 26 Nisan'a kadar kullanabilirsiniz ama şu süreç böyle 5 Nisan 6 Nisan'a kadar da yine manifestlerle ilgili çok iyi kullanabileceğiniz bir enerji var. Zaten astrolojinin o güçlü enerjisini, verici enerjisini tam o yönde kullanabilirsiniz. Çünkü hakikaten astrolojik geçişler de böyle bir fayda sağlıyor ve Nisan ayındaki enerji biraz daha tatlı bir enerji olacak. O konuda da içiniz rahat olsun. Özellikle Nisan ilk haftası maddi konular, duygusal yöndeki şeyler, ilişkilerle ilgili konuları manifestlemek, dua etmek, ondan sonra bazıları manifest deyince kızıyor. Manifestlemek, oldurtmak yani oluşa uyumlanmak demek. Yani çekim yasası anlamında demiyoruz sadece, bilgileri olsun. Dua etmek, meditasyon yapmak, niyetlerini anlatmak ve hatta bazı insanlara iyilik yapmak bu alanda onların karmalarına da çok iyi gelecektir enerji açısından. Onu da söyleyeyim bu noktada. Adam da, konuştuğumuz adam da Richard Davidson diye bir adam. Bu adam meditasyonlarla alakalı çalışıyor ve kesinlikle diyor meditasyon yapılması lazım. En son bir paper hazırladılar ve yayınlandı Nature Neuroscience'da. Çok güçlü. Günde 5 dakika meditasyon yapmanın interleukin 6 inflamasyon markeri bu. Beyindeki ya da bedendeki inflamasyonun artması, atıyorum işte otoimmün rahatsızlıklarda yükseliyor gibi düşünün veya işte Covid olduğunuz interleukin 6 artıyor gibi düşünün. Meditasyon yapmak bunu reduce ettiği gözlemlendi, düşürdü. Yani daha az vücudun enflame oluyor. İkincisi her gün ama 5 dakika boyunca yapmanız bile ki faydası. Depresyonu azaltıyor. Anksiyeteyi azaltıyor. Uyku kalitesini arttırıyor. Nöroplastizeyi tetikliyor. Ve özellikle geceleri uyumadan önce yapılanlarda growth hormon, büyüme hormonunu arttırıyor. Bakın 5 dakikalık meditasyon. Paralı da değil. Girin internete. Biz mesela Mudita diye benim app'im var. Abone oluyorsunuz normalde oraya. Biz şimdi bu 5 dakikalık şey için meditasyon koyacağız. Herkes abonelik almadan da yapabilecek. Bir hafta içerisinde büyük ihtimalle halledeceğim ve sosyal medyamda duyuracağım. Herkes kullansın, yeter ki bu etkiyi alsınlar diye. Çünkü e, beyne faydası, beyindeki gri maddenin artması ki kognitif fonksiyonlarla alakalı 5 dakikalık şey bile bu astrolojik ve yoğun değişimlerin olduğu, çok yoğun stresler yaşadığımız, sosyal medya tarafından da devamlı hijack edilen, kaçırılan beynimizin, dikkatimizin dağılan ve gerçekten beynimize resmen tabiri caizse bomba atılan bir noktada beynimizi tekrardan toparlayabilmek
önemli çünkü astrolojik etkiler sörf yapmaya başlıyor. Bir sörf yapmaya benziyor. Bir dalga var. Dalganın altında da kalabiliyorsun veya üzerinde sörf de yapıp keyfine bakabiliyorsun. Orada beynin ne olduğu, duygu durumunun ne olduğu ve nasıl hareket ettiğin, neye inandığın buna karar veriyor. O zaman da sörf yapmak istiyorsan biraz beynimize iteceğiz, kendimize iyi davranacağız, psikolojimize iyi gelecek, dışarı çıkacağız, güneşin batışını izleyeceğiz sarkadyen ritmi dengeleyebilmek için vesaire vesaire. Yani yapılabilecek çok şeyler var. Bunları yapa yapa yani gerçekten beyni bir toplayıp bu olumlu enerjiyi barındırmak ve kendimizi yenilemek gerekiyor bu noktada. Nefes egzersizleri dahil yani ve şey de bulundu mesela Ferda'cığım. Günde 10 dakikalık kestirmek, 20 dakikalık uyumak gündüz. Kalktınız sabah, işe gittiniz, geldiniz bir 15 dakika uyudunuz. Mükemmel. 10 dakika bile yeterli oluyor. Power nap'ler. Bu bile beyninizi gerçekten toparlayabilmek için çok önem arz ediyor. Ya da gece artık saat 11'den sonra hiç telefona bakmamak. Mavi ışığın altında kalmamak. Bunlar da yine uyku kalitenizi artırıyor ki uyku en iyi yenilenme, arınma anı beynin. Bu yüzden de en az 7-8 saat uyku minimum gerekiyor. Yani çünkü ne yaptığınız kadar ne yapmadığınız da önemli. Öyle değil mi? Yani devamlı toksik besleniyorsam ama spor yapıyorsam bir anlamı kalmıyor. Toksik beslenmeyi de Doğru. durdurmam lazım. O yüzden de iyi şeyler yapıyoruz ama genelde yaptığımız şeylerin arkasında yapmamamız gereken şeyler de var. Onları da yapmayı bırakmak gerekiyor. Kötü beslenmek, kötü uyumak ilk adım. Bir insanın epigenetiğini değiştirebilmenin yolu zaten beslenmeden geçiyor. Bu arada 5 dakikalık meditasyon sonucunda mikrobiyota değiştiği gözlemlemiş. Adamın paper'ına bakıyorsunuz. Mikrobiyota nasıl değişir biliyor musunuz? Yalamakla, yemekle, bir şeyler beslenmekle değişir. Benim oturduğum yerde gözümü kapatıp meditasyon yapıp 2 tane meditasyon çeşidi var Ferda. Bir tanesi bir yere odağını koymak ve başka bir şey geldiği zaman o odakta toplamak. Diğeri de genişlemiş bir bakış açısıyla bakıp her şeyi kabul etmek ama geldiği gibi onunla engage etmeden yani onunla mücadele etmeden bir düşünce geldi. Okey geldi gitti geldi gitti demek. Fark etmiyor teknik ikisi de aynı. Bir şey yemediğiniz halde mikrobiyotanız nasıl değişebiliyor? Bu çok magical bir şey yani. Mikrobiyota çünkü Nasıl? seyahat ettiğiniz zaman değişir. Yeni bir yemek Evet, yediğiniz zaman değişir. evet. Ama ben burada oturuyorum. Aynı evdeyim, aynı yerdeyim. Sadece meditasyon yapmaya başlıyorum. Mikrobiyotam değişmeye başlıyor. O zaman mikrobiyotayı, bakteriyi vücudumdaki tetikleyen düşünce gücüyle bir şey oluyor. Ya artık yarattığım daha az stres veya beyindeki belli bölgelerle engage etmem, harekete geçirmem ve iletişime geçmem bağırsamdaki mikrobiyotayı değiştirebilecek veya ona sinyal üretebilecek güce geliyor. 30 günde 5 dakika günde 5 dakika günde meditasyon yaptığınız zaman da ben bulmadım bunlara. Richard Davidson buldu. Ben bu paper'da yazıyor yani belli ve gerçekten anlamlı buluş. Yani bu çok büyük hani böyle bir yalandan yapılmış bir derleme değil bu. Gerçekten yapılmış ve güçlü bir çalışma. Bu da bize aslında insanın ne kadar güçlü olduğunu ve bizlerin niyetlerle, dualarla ya da namazlarla, esmalarla bile yani dini ritüeller de beyni toparlayabilmek için çok Doğru. kuvvetli. Bu yüzden de inancınız kuvvetliyse güzel ayetler de okuyabilirsiniz. Ama Ferda'cığım korku enerjisinden çıkarak okumanız gerekiyor. Yani Allah kaza yaparım ben eyvah falan deyip Ayet-el Kürsi okursan olmuyor. Çünkü Allah'a güveniyorsan ve sığınıyorsan zaten kaza yapmayacağını bilirsin. Kaza yapmayacağını bilirsen nasıl hissedersin? Güvende, rahat, sağlıklı hissedersin. Arabaya bindiğin zaman Allah'ım kaza yapmayayım ne olur Ayet-el Kürsi diye okuduğun zaman beyne ne diyorsun? Kaza yap, hayatım şuraya çarp. Ama tam tersine dediğin zaman da ne oluyor? Allah'ım ben güvenli, sağlıklı ve dikkatli bir şoförüm, iyi kullanırım. Dikkatim yerindedir, arabamı da iyi kullanırım dediğin zaman hem beynin belli bölgelerini uyarıyorsunuz. Beyni diyorsunuz ki böyle yap. Hem de maneviyatınızla beraber duanızı okup güven içinde, huşu içinde okuyorsunuz. O da stresinizi azaltıyor. Bunların hepsi insan doğasının psişesi için çok önemli ve bunları doğru kullanmak lazım. Onları doğru kullandığınız zaman da hayat size her zaman kapılarını açıyor. Çünkü Allah kimseye zarar vermek için yaratmıyor ya da işkence etmek için yaratmıyor. Hepimizin iyi hataları var, bir şeyleri var, iyilikleri var. Ona dokunmaya çalıştığımız zaman da kapılar her zaman açılıyor. Bilginiz olsun.
Ben de en son soru şuydu zaten. Ne yapalım, bize ne öneriyorsun diyecektim. Sen hepsini sıraladın. O Güzel. soruya gerek bile kalmadı. Yani bu zalim dünyaya diyeyim dayanabilmenin yollarını, anahtarlarını da bize söyledin. Her iki Ne güzel. uzmanlığından. Anılcan, Ne çok güzel. teşekkür ederiz. Ben teşekkür Yakın ederim. zamanda görüşmek üzere diyoruz Amerika'dan, yeniden. Los Angeles'tan selamlar sizlere. Selamlar Öpüyorum sizleri. bizden de Görüşmek sana. üzere. Bay bay. Görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.